Bir varmış, bir yokmuş. Çok uzak bir ülkede yaşayan bir kral ve kraliçe varmış. Çok mutlu yaşarlarmış ve çok da güzel iki tane kızları varmış. Kızları kimmiş diye sorarsanız biri Elsa, biri de Anna. Elsa'nın kimsenin bilmediği, küçüklüğünden beri olan bir sırrı ve bir özelliği varmış. Daha doğrusu bir gücü varmış. Neymiş bu gücü? Elsa istediği zaman ellerinden bir enerji çıkarabiliyormuş. Böyle soğuk bir güç çıkarabiliyormuş ve etrafındaki her şeyi buza, kara çevirebiliyormuş. Bunu sadece ailede annesi, babası ve tabii ki kız kardeşi Anna biliyormuş. Günlerden bir gün tabii ki ne olmuş? Bizimkiler çok mutlular. En sevdikleri şeyler ise Elsa'nın güçlerini kullanarak sarayın bir salonunu buz haline getirmek ve beraber orada bu şekilde kaymak. Bu salonda böyle kayıyorlar. En sevdiği oyun daha evvel de dediğim gibi. Zavallı bizim Anna düşüyor ve kafasını vuruyor. Ne yapacağını bilemiyorlar. Ne yapsın? Bizimkisi tabii ki Elsa çok korkuyor. No, hemen annesi babasını çağırıyor yanına. Ve annesi babası ona geldiğinde uyanmıyor. Bir şekilde uyanmıyor. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Çok korkuyorlar. Tabii ki bizim zavallı Elsa nasıl üzgün biliyor musunuz? Çok çok üzgün. Çünkü onun yüzünden oldu sonuçta. O eğer oraya buz yapmasaydı ve kaymasalardı bunların hiçbiri olmayacaktı. Olan tabii ki zavallı bizim kim oldu? Anna'ya. Hemen ne yapıyorlar annesi babası? Ne yapacaklarını bilmedikleri için ormana gidiyorlar. Orada troller varmış, tamam mı? Troller bilgin kişiler. Yani çoğu insanın bilmediği şeyi bilen ve yapabilen, iyileştirme gücü olan varlıklar. Ve onlara gidiyorlar, onlara götürüyorlar Anna'yı. Tabii ki Anna'yı götürmek için gidiyorlar oraya çocuklar. Tabii ki bunu gördükleri zaman diyorlar ki hemen anlıyorlar tabii bunu işin kim tarafından yapıldığını. Diyorlar ki annesi babasına bakın diyorlar. Elsa çok iyi bir kız ama bu güçlerini kullanmayı bilmiyor ve insanlara zarar verebilir. Gördüğünüz gibi kardeşine zaten zarar verdi. Bu yüzden kesinlikle onun engellenmesi gerek. Onu kimseye göstermeyeceksiniz. Sarayın kapılarını kapatacaksınız. Halktan kimse buraya gelemeyecek ve ayrıca en önemlisi ona bu eldivenleri veriyorum. Bu eldivenleri takacak ve bundan sonra Elsa hiçbir zaman bu güçlerini istemsiz olarak kullanamayacak. Yani sinirlendiğinde ya da kızdığında ellerinde eldiven olduğu için buna engel olacak. Bizim Anna'yı iyileştirebiliyor mu? Evet, iyileştiriyor. Hatta daha iyisini yapıyorlar. Anna'nın kardeşi Elsa'dan korkmaması için onun yaşadığı bütün bu olayları unutturuyorlar ona ve Anna bundan sonra hiçbir şey hatırlamıyor. Yani düştüğünü veya Elsa'nın böyle bir gücü olduğunu hatırlamıyor. Ve tabii ki ne yapıyorlar? Saraya geri dönüyorlar. Saraya geri dönüyorlar ama sarayda bir sorun var. Nedir? Çünkü Anna Elsa ile durmadan oynardı. Fakat şu an ortada yok. Bizim Elsa o kadar korkuyor ki kardeşine zarar vereceğinden dolayı kaçıyor. Elsa hadi birlikte bir şeyler yapalım, dışarıda oyun oynayalım. Hayır, hayır Anna, sana söylemedim mi? Benim işim var. Ben yoğunum, seninle oynayalım. Ve çocuklar böyle yıllar geçiyor. Yıllar geçiyor derken ne oluyor? O kadar uzun zaman geçiyor ki bunların annesi ve babası bu dünyadan gidiyor. Kral ve kraliçe artık yok. Ve ne var? Artık bizim Elsa büyük abla olduğu için onun taç giyme töreni geliyor zamanı. Yani artık yeni kraliçe olacak. Şimdi uzun yıllardır sarayın kapısı kapalıydı değil mi? Kimse gelmedi, kimse bu olayları bilmiyor ve ilk defa bütün saray ve bütün halk buraya davet edildi ve ilk defa burada kapıları açıyorlar. Yani ne demek bu? Bütün halk ilk defa gelecek ve Elsa ellerindeki bu eldivenleri çıkarmak zorunda. Taç töreni günü geliyor. Herkes saraya geliyor. Bizim ne yazık ki Elsa çok heyecanlı. Ya yanlışlıkla birilerine zarar verirsen, ya kızarsan, ya üzülürsen ellerime hakim olman gerek. Bugün çok güçlü olacağım. Taç törenini giydikten sonra da kimseye zarar vermeden tekrar kapıları kapat. Neyse çocuklar, insanlar geliyor, taç giyme töreni yapılıyor falan böyle işte çok güzel bir taç takıyorlar bizim Elsa'ya. Bundan sonra kraliçe oluyor derken bu arada tabii ki ne oluyor? Bu arada saraya bir sürü insan geliyor, prensler de geliyor ve bizim Anna Prens Hans'la tanışıyor. Prens Hans böyle başka bir ülkenin prensi, yakışıklı ve Anna ile dans ediyorlar böyle bayağı romantik bir dans sonunda. Hans ondan hoşlandığını söylüyor ve ne diyor biliyor musunuz? Ablandan izin isteyelim. Ve tabii ki Anna Elsa'nın yanına heyecanla geliyor, bunu paylaşıyor. Elsa
Sana bir şey söylemek istiyorum. Ben Prens Hans'la tanıştım. Kendisi çok yakışıklı, çok iyi biri. Biz bir süre görüşüp belki sonra nişanlanıp evlenmek istiyoruz. Elsa bunu duyuyor çocuklar. Şokta. Sen ne diyorsun Anna? Bir saat evvel tanıştığın ve sadece 2-3 kere dans ettiğin biriyle mi evleneceksin? Böyle bir şey kabul etmiyorum. Ama Elsa, ben gerçekten denemek istiyorum. Elsa tabii ki şimdi annesi babası yok, sorumluluk kendisinde olduğundan dolayı böyle bir şeye asla izin vermek istemiyor ve başlıyor kızmaya. Ama unutmayın, kızmaması gerek. Ellerinde eldiven yok, değil mi? Neyse çocuklar, aralarında bir tartışma başlıyor. Bizim tabii ki Elsa Anna'yı korumak için hayır gidemezsin, hayır olmaz derken birdenbire ellerinden bir ateş böyle çıkıyor, buzlar, enerji derken diyor tutamıyorum diyor ve birdenbire her yer, bütün salon bakın bu şekilde oluyor. Her yer görüyor musunuz? Buz kaplıyor. Tabii halk şok geçiriyor. Nasıl kaçıyorlar biliyor musunuz? Koşuyorlar. Bu ne? Nasıl bir şey? Elsa'nın ellerinden bir şeyler çıkıyor ve herkesin ödü patlıyor. Yani kaçıyorlar. Wow filan. Neyse Elsa ne yapacağını şaşırıyor. Korkudan tamam mı? Hemen dışarı kaçıyor. Çünkü birilerine zarar vermek istemiyor. Kötü biri değil. Ama nasıl güçlerini tutacağını bilemiyor. Çocuklar dışarı kaçıyor. Koşuyor ve ne yapacağını şaşırıyor. Bir daha saraya dönemem diyor. Bu arada gördüğünüz gibi dışarıda yaz vardı, kış oldu. Her yer buz. Yani tek sarayı değil, her yeri buz haline getiriyor, soğutuyor. Oradan uzaklaşıyor. Tek amacı kimseye zarar vermemek. Bundan sonra tek başına yaşayacak. Anna çok üzülüyor. Yani böyle bir şey oldu. Ve çocuklar hemen ne yapıyor? Peşinden gidiyor. Dur işte Elsa bekle beni falan. Tabii ki Elsa kesinlikle beklemiyor ve gidiyor. Bizimkisi dışarı çıkıyor çocuklar. Dışarı çıkıyor. Gidiyor. Birdenbire ne yapacağını şaşırıyor. Kime soracağını şaşırıyor. Orada bir karakter geliyor. Kim? Hemen takmaya çalışıyorum kıyafetimi. Bakalım kim? Tanıyan var mı? Bakalım benzeyecek miyim? Evet, kim geliyor Olaf? Wow. Olaf kim? Evet, hatırlarsınız. Yıllar evvel onlar çok küçükken Elsa Anna için yapmıştı. Ve bizimkisi görünce onu hatırlıyor. Ah diyor, seni hatırlıyorum. Evet diyor, beni hatırlarsın. Ben Elsa'yı arıyorum. Elsa'yı gördün mü? Lütfen bana yardım et. Evet diyor, Elsa'yı gördüm. Karlar böyle dağların ilerisine gitti. Ama onu kimle bulabilirsin diye sorarsan, kimle? Kim var başka arkadaşları söyleyin bakalım. Swan, evet ve Kristoff. Onları bulmak üzere başka bir yere doğru ilerliyor. Ne yapacak? Tabii ki onları bulmaya gidecek. Bakalım nerede bulacak? Peki, Kristoff'la Swan'ı bulmak için bizim tabii ki aynen Olaf'la birlikte yürürlerken kimlerin yanına gidiyorlar? Kristoff da bizim Anna için çok önemli bir karakter. Aynı şekilde diğer arkadaşları tabii öyle. Kristoff'u görüyor ve Kristoff onun yanına geldiğinde hemen Anna'yı soruyor. Ablası Elsa'yı görüp görmediğini soruyor. Kristoff hemen ona cevap veriyor. Diyor ki görmez olur muyum? Tabii ki gördüm. İnanılmaz bir kendisini bir kaleden, camdan, böyle buzdan bir şato yapmış. Ve bak oraya diyor. İnanamıyorum. Ne kadar büyük. Burası bütün camdan. Peki bir şey soracağım. Buraya nasıl gideceğiz? Ben seni götürürüm diyor. Tamam mı? Ve beraber hepsi çıkıyorlar yola. Oraya doğru gidiyorlar çocuklar ama içeri girmeye korkuyorlar. Çünkü içerisi inanılmaz buzlarla kaplı. Ve tabii bu arada neyi atladık söylemeden olmaz. Bizim tabii ki Elsa etrafı buz yaparken kendi de bütün buzdan oluyor. Ne demek bu? İşte elbisesi değişiyor, tacı değişiyor, her şeyi değişiyor. Nasıl bir hale geliyor? Aynen birazdan göreceğiniz gibi. Ve sonra geliyor. Tabii ki içeri kim girecek? Tabii ki tek korkusuz olan burada kim? Bizim Anna. Anna diyor ki sadece ben gideceğim. Ve Anna içeri giriyor. Anna içeri girdiğinde tabii ki Elsa şok geçiriyor. Git buradan diyorum sana diyor. Çünkü üzülüyor ona bir şey olmasın diye. Bu arada bir de hemen bir kardan bir tacımız olsun. Git buradan diyorum sana, git. Ne işin var senin burada, sana zarar vereceğim. Lütfen git. Ki Anna gitmek istemiyor. Hayır diyor, sen benle geleceksin Elsa. Burada yalnız yaşayamazsın. Sana yardım edebiliriz. Lütfen geri gel. Hem Elsa ne yaptın biliyor musun? Her yer buz kaplı. Lütfen kendine gel. Lütfen bak ben buradayım. Hayır diyor. Buradan gitmen gerek. Git buradan diyor, tamam mı? O diyor ki hayır gidemem, seni burada bırakamam.
benimle geleceksin ve her şeyi düzeltmen gerekiyor derken çocuklar bizimki tabii ki yine dayanamıyor. O elleri birden başlıyor ve birden ellerinden bir enerji çıkıyor. Ne yazık ki bizim Anna'nın kalbine. Diyor Anna. Bir soğukluk hissediyor kalbinde. Tabii Elsa şokta ne yapacağını şaşırdı. Tamam mı? Git buradan dedim sana, git buradan dedim. Ve tabii Elsa ağlıyor. Anna oradan apar topar dışarı çıkıyor. Hemen bunlar ormana gidiyorlar. Çünkü diyor ki bir hissetmem, bir soğukluk var içimde. Meğerse bu soğukluk kalbinden bütün vücuduna yayılacak. Hemen gidiyorlar ki bilginlere, bizim trollere gidiyorlar, onlara danışıyorlar. Troller diyor ki sadece gerçek sevgi. Eğer gerçek sevgiyi bulursan bundan kurtulmuş olursun. Gerçek sevgi derken neden bahsediyor çocuklar? Yani mesela anne sevgisi, bir annenin çocuğunu ya da babanın çocuğunu sevmesi, bir aile sevgisi gerçek sevgi herhalde. Ya da birinin birini sevmesi gerçek sevgi. Kardeşlerin birbirini sevmesi bence tabii ki o da gerçek sevgi. Bunların herhangi birini eğer yakalarsa Anna kalbinde ve bütün vücuda yayılan bu buzdan, bu soğuktan kurtulacak. Tek yapması gereken gerçek sevgiyi bulmak. Hemen aklına ne geliyor? Ah diyor, Hans, Prens Hans, benle evlenmek istiyordu. Demek ki gerçek sevgi onda var. Hemen dönüyor ve Hans'ın yanına gidiyor. Tamam mı? Hans bu arada meğerse iyi bir karakter değilmiş. Hans kötü bir karakter bu arada çocuklar. Ve Hans gerçek hayatta buraya gelme sebebi Elsa'ya da Anna'yla evlenmek ve bu ülkenin başına geçip bu ülkenin sahibi olmak. Tabii o gün ne oluyor hatırlarsanız Anna'yla dans ediyor ve Anna'yı etkilemeyi başarıyor ve ona evlenmeyi teklif ediyor. İleride onunla birlikte yaşayıp belki de buranın sahibi olabilmek için. Neyse Anna geliyor yanına hemen Hans'a, bana yardım etmek zorundasın. Tek ihtiyacım olan bana sarılmak ve bana gerçek olan sevgini göstermek deyince Hans çocuklar şöyle bir kalıyor. Niye böyle bir şey yapayım? Neden böyle bir şey yapayım ki? Ben zaten Elsa'dan kurtuldum. Elsa artık burada yok ve bir daha da asla geri gelemeyecek. Sen desen ablan Elsa'nın sana yaptığı yüzden senden de kurtuluyorum. Artık ikinize de ihtiyacım yok. Burası sadece benim olacak. Yani gerçek sevgi vermeme sana hiç gerek. Anna şok geçiriyor. Umduğu gibi değil. Bir de üstüne ne oluyor? Başlıyor hastalanmaya zavallı. Hastalanıyor. Kötü oluyor. Ama daha kötüsü bizim bu kötü Hans Elsa'nın şatosuna adamları gönderiyor. Elsa'yı alıyor ve onu bir zindana kapatıyor. Evet, zindana kapatıyor ve ne yapıyor? Ellerini tabii ki bağlatıyor. Çünkü biliyorsunuz bütün bu olay ellerinden o güç geliyor. O soğuk enerji ellerinden akıyor her yere. Ve ne oluyor tabii ki? Ne yapacağım bilmiyorum. Buradan çıkmam gerek. Ona yardım etmem gerek. Benim yüzümden oldu. Hep benim yüzümden oldu. Nasıl iyileştireceğim onu gibi böyle düşünürken tabii kendi hiç düşünmüyor. Kötü Prens Hans aslında onu yok edecek birazdan. Tabii neyse onu götürüyorlar çocuklar. Yukarıya ve dışarıya artık Elsa'nın hayatına son verecek Hans. Ondan da kurtulmak için. Zaten biliyorsunuz Anna hasta. Ondan herhangi bir şey yok. Ve çocuklar onu işte yere oturtuyor. Diyor ki artık diyor senden de kurtuluyorum. Ve kılıcını çekiyor. Tabii ki böyle bir kılıcı var Hans'ın. Hans kılıcı çekiyor böyle. Tam ona böyle zarar verecek. Ne oluyor? Bizim hasta Anna geliyor. Tamam mı? Ve hemen araya giriyor. Dur diyor. Tamam mı? O kılıcı tutmak için. Ablasını kurtarmak için. Ama o sırada o vücuduna daha evvel giren, kalbine giren o soğuk buz onu bütün buz hale getiriyor ve böyle kalıyor. Böyle kalıyor. Ama ablasının hayatını kurtarıyor. Tabii Hans şok, herkes şok. Elsa Anna'yı bir görüyor çocuklar buz oldu. Biliyorsunuz vicdan azabı çekiyor. Bir kalkıyor. Anna gel. Anna inanamıyorum. Benim yüzümden oldu. Anna lütfen affet beni. Anna lütfen derken bir ağlıyor. Çocuklar. Ya içiniz gider o kadar ağlıyor ki o gözyaşları Anna'nın üstüne böyle akıyor derken birden buzlar erimeye başlamasın mı? Bütün buzlar eriyor. O işte neymiş? Gerçek sevgi. Bir kardeşin hayatını kurtarmaya çalışması ve işte gerçek sevgi, birbirlerini seven iki kardeş.
Onun gözyaşları sayesinde her yer eriyor. Tabii ki Anna kendine geliyor ve etraf bütün yeşil tekrar. Orman, çiçekler, her şey harika oluyor ve Hans'tan alıyor. Hans tabii ki hemen oradan gönderiliyor. Daha doğrusu hatta kaçıyor korkudan, öyle diyelim biz. Ve Elsa ile Anna hayat boyu çok mutlu olarak burada yaşıyorlar. Peki halk bunu nasıl karşılıyor? Halk bundan sonra olan her şeyi öğreniyor. Ve Elsa'nın aslında kötü niyetli olmadığını, doğuştan gelen bu yeteneğini aslında iyi bir şekilde kullanabileceğini, insanlara zarar vermediğini anlıyor ve onu da çok seviyorlar. Ve bundan sonra hiçbir zaman sarayın kapıları kimseye kapalı da olmuyor. Her zaman açık oluyor. İşte bu haftanın masalında sonuna geldik. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde bir ülkede, bir kasabada yaşayan bir karı koca varmış. Bu karı koca ne yaparlarmış? Tabii ki mutlu yaşarlarmış ama eksikleri varmış. Tabii ki masallarda olduğu üzere bir kız çocuk sahibi olmak istiyorlarmış ama ne yazık ki olmuyormuş. Aradan yıllar geçmiş, bayağı bir uzun bir zaman geçmiş ve bir süre sonra yeni bir bebek beklemeye başlamışlar. Ve onlar tabii ki çok çok sevinmiş çünkü çok uzun zamandır bu bebeği bekliyorlarmış. O kadar mutlular, o kadar mutlular. Tabii ki hamileyken kadınların böyle bazen canları bir şey çeker. Özellikle de yemekler, ekşi şeyler. Bizim bu hanımefendi, bu bayan ne çekmiş canı diye sorarsanız her şeyi yiyormuş, her şey en başta böyle ama sonra birdenbire böyle yemek yememeye başlamış. Üzülmüş, böyle işte yemek yemiyor, zayıflamaya başlamış. Eşi de çok merak etmiş. Demiş ki niye yemiyorsun? Canım çekmiyor. Niye yemiyorsun? Canım çekmiyor. Sonunda ağzından baklayı çıkarmış. Meğerse derdi neymiş biliyor musunuz? Yan bahçesinde bir bahçe var. Böyle tam yan bahçede. Bu bahçenin sahibi bir cadı ve burada da böyle marullar var, böyle salatalar. Biliyorsunuz salataların ne olduğunu, işte kuzu kulağı, göbek, atom, böyle bir sürü roka, bunlar hep salata çeşitleri. Oradaki marulları görüyor ve onları yemek istiyor. Bizim tabii ki kocası diyor ki nasıl olur? Nasıl yaparım? Orası başkasının bahçesi, yani gizlice başkasının bahçesine girip herhalde alamam. Zaten bu yanlış bir şey ama ekstradan da bu cadının bahçesi. Yani cadıdan istesem zaten vermeyecek. Ama gizli gizli de gelemem. Neyse çocuklar, günler böyle devam etmiş. Ne olmuş tabii ki? Bizim bu bayan bayağı çökmeye başlamış. Üzüntüden yemek yemiyor. Canı yalnızca bu bahçedeki marulları çekiyor. Ve kocası da çok üzülüyor. Ne yapacağını düşünüyor. Sonunda demiş ki, karar vermiş. Peki demiş, ne yapayım, yanlış bir şey ama gideceğim. İzin alamam ama gideceğim. Gizlice böyle bahçeden birazcık marul toplayacağım. Ve büyük bir duvarı aşmış. Oraya gitmiş. Gizlice hemen birazcık böyle marullardan almış. Böyle bak, böyle marullardan almış. Hemen oradan kimse var mı diye bakmış. Oh, kimse yok, hemen kaçayım deyip eve gelmiş. Karısına vermiş. Karısı böyle koparmış bir tane. Yemiş. Nasıl zevkle yiyor, nasıl mutlu. Ve bu ne olmuş biliyor musunuz? Bundan sonra aynı şekilde her gün bizim bu adam atlıyor bahçeye, bir tane marul alıyor, karısına getiriyor. Tabii yaptığı yanlış, tabii siz de biliyorsunuz yani. Hem birinin başkasından gizlice giriyor, bir de çalıyor. Ne kadar yanlış bir şey yani, birinin bahçesinden izin almadan çalınır mı? Kim olursa olsun bu bir yani illa bir marul olması gerekmiyor. Bu bir kalem olur, bir basit bir şey olur ama başkasının malını çalmak gerçekten çok yanlış. Neyse çocuklar, günler böyle ilerliyor. Bizim bu bayan çok çok mutlu, yiyor falan, her şey harika. Günlerden bir gün bizimkisi yine tam böyle bir tane marul olacak. Bir tabii ki ses duyuyor. Başına neler gelecek? Tabii gizli gizli böyle işler yaparsa başına neler geleceğini kendisi görecek. Hırsızlık yapmak çok doğru bir şey değil. Sonunda zaten yakalanırsın. Değil mi çocuklar? Neyse, biz tam marul alıyor, tabii ki yakalanıyor. Kime yakalanıyor? Cadıya. Cadı geliyor birden. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Benim bahçemde elindeki marul nedir?
Bizimkisi tabii tırsıyor, korkuyor. Çok özür dilerim ama eşim, eşim çok rahatsız ve biz yıllardır bir bebek sahibi olmak istiyorduk, olamadık ve sonunda hamile kaldı ve canı sizin marullardan istiyor. Lütfen biraz alabilir miyim? Sen daha evvelden bana sordun mu? Benden izni aldın mı? Benim bahçeme nasıl girersin sen? Tabii bizimkisi böyle kızarıyor. Ne yapacağını bilmiyor çocuklar. Çok üzgün. Çok özür dilerim lütfen ama karım için çok önemli. Bu bebek bizim yıllardır beklediğimiz bebek. Çok lütfen. Ve tabii ki bu kötü bir cadı sonuçta. Kabul etmeyecek. Ona bir anlaşma sunuyor. Diyor ki bir şartla bu marulları veririm ama bu bebek, bu kız bebek dünyaya geldiğinde bana vereceksiniz. Bizimkisi tabii şok geçiriyor. Nasıl olur? Nasıl yani bir aile nasıl çocuğunu verebilir? Tabii vermemesi gerekir. Ama o anda karısına çok üzüldüğü için ne yapacağını bilmiyor. Peki tamam diyor ve oradan ayrılıyor. Ve bir zaman geçiyor. Tabii ki biliyorsunuz ne kadar zaman geçtiğini. Bir bebeğin dünyaya gelmesi normalde 9 ay. 9 ay geçiyor. 9 aydan sonra ne oluyor? Tabii ki dünyalar güzeli bir kız çocuğu doğuyor. Ve bu kız çocuğu da tabii ki bizimkiler çok mutlular. Bebek doğduğu için tabii bu anlaşmadan bizim annenin çok haberi yok ne yazık ki. Annenin haberi yok. Baba bu anlaşmayı yaptı. Ama ne yapsın? Yapmak zorundaydı karısı için. Ve bebek doğuyor. Oh canım benim bir tanem. Oh güzel kızım benim. Ah en sonunda dünyaya geldin. Ne kadar uzun zamandır senin dünyaya gelmeni bekliyordum. Derken tabii ne oluyor? Cadı geliyor ve cadı geliyor diyor ki bu bebek benim. Hiçbir şey diyemiyorlar ve bebeği alıp gidiyor. Bebeği alıp nereye gidiyor? Bebeği alıp çok uzaklara gidiyor. Kimsenin görmesini istemiyor. Aslında bu bebeğe çok iyi bakıyor çocuklar. Yani çok seviyor bebeği bu arada. Yani bir sorunu olmuyor bebekle. Çok seviyor. Bebeği getiriyor buraya. Bebeği getiriyor böyle bir kule. Tamam mı? Çok uzun bir kule kimse gelmesine. Sonra kulenin işte merdivenlerini, her şeyini yok ediyor. Kuleye geldikten sonra bebeği alıyor burada bakacak ona. Bebeği bakacak. Bebeğe ne isim versin diye düşünüyor ve biliyor musunuz bebeğe hangi ismi verdiğini? Söyleyin bakalım. Biliyor olmanız gerek tabii ki. Bebeğe Rapunzel ismini veriyor. Masalımızın ismi gibi. Fakat neden Rapunzel ismini veriyor onu biliyor musunuz? Ben onu merak ediyorum. Çünkü Rapunzel ne demekmiş biliyor musunuz? Ben de bilmiyordum. Rapunzel hani bir marul vardı ya annenin canı çektiği yediği. Rapunzel bir marul cinsiymiş. O marulun adı Rapunzel. Ve ona Rapunzel adını veriyor. Rapunzel büyüyor. Burada kimsenin görmediği bir yerde sadece tabii ki kim var burada? Sadece cadı onu büyütüyor ve güzel büyütüyor. Yani hani onu bir zarar vermiyor. Çok da güzel büyütüyor ama kimselere göstermiyor onu. Tamam mı? Kimselere göstermiyor. Ve bizim Rapunzel orada büyüyor. Orada birlikte yaşıyorlar. Çok mutlular ve işte her gün Rapunzel'in saçlarını tarıyor. Çünkü Rapunzel'in bu arada saçlarını yıllarca kesmiyor. Niye kesmiyor diye sorarsanız ne yapıyor biliyor musunuz? Rapunzel şöyle bir kulede gördüğünüz gibi böyle bir kulede kuledeki her şeyi yok ettiği için aşağıdan bizim kötü bu cadı geldiğinde ne yapıyor? Başlıyor bağırmaya. Rapunzel ben geldim uzat o altın saçlarını bana diyor ve Rapunzel bu saçlarını böyle kuleden uzatıyor ve bu annesi de yukarı doğru böyle tırmanıyor ve kuleye geliyor. Neyse her gün böyleler mutlular fakat Rapunzel'in tek bir üzüldüğü şey var. Tek annesini görüyor. Bunun dışında kimseyi görmüyor. Dışarı çıkması ne yazık ki yasak. Neyse günler böyle gidiyor. Annesi her gün çıkıyor. Geldiğinde de yine her zaman dediği gibi aynı şeyi söylüyor. Bizimkiler böyle bir gün Rapunzel böyle pencereden bakarken şarkı söylemeye başlıyor. Bu arada Rapunzel'in çok da güzel bir sesi varmış, tamam mı? İşte nasıl bir şarkı söylüyor? Hemen size böyle bir şarkı yazayım. Nasıl bir şarkı söylesin? Benim adım Rapunzel. Burada tek başınayım. Bu şatoda yalnızım gibi bir şarkı.
Sesi böyle yankılanıyor, yankılanıyor, yankılanıyor ve tabii ki yeni bir karakterimiz masala giriyor. Kim geliyor? Bir erkek karakter. Tabii ki kim? Prens. Bütün masallarda özellikle kız odaklı masallarda biliyorsunuz bir yakışıklı prens vardır. Buradaki prensimiz de ormanda geziniyormuş. Daha doğrusu avlanmaya çıkmış. Her ne kadar ben avlanmanın doğru olduğunu hiç düşünmüyorsam da hayvanlara zarar verildiğini, öldürülmesinin doğru olduğunu düşünmüyorsam da o dönemler çok varmış ve o ne yapmış? O avlanmaya çıkmış. Armağanlarına çıkarken yolda ne bir ses duyuyor tabii ki. İşte ben Rapunzel, burada yalnızım gibi böyle bir ses duyuyor. Sesin geldiği yere doğru hareket ediyor. Diyor ki bu ses kimin? Bayıldım bu sese. Harika bir ses, muhteşem bir ses. Ve tabii ki nereye doğru geliyor? Bizim bu kuleye. Kuleye geliyor, bakıyor. Aa, nereden geliyor bu ses diye bir bakıyor yukarı. Ama yukarıda nasıl çıkacak yukarı? Yukarı çıkacak yer yok. Tamam mı? Ne yapacağını bilemiyor. Bakıyor bakıyor ve çalılıkların arasına saklanıyor. Çünkü biri geliyor. Kim? Annesi. Bizim cadı geliyor. Cadı geliyor. Hemen yukarı bağırıyor. Rapunzel ben geldim. Uzat sarı saçlarını diyor. Birdenbire Rapunzel ne yapıyor? Tabii ki biliyorsunuz saçları fırlatıyor böyle aşağı doğru. Annesi çıkıyor. Prens bunu görüyor ve anlıyor ki nasıl çıkacağını yukarı. Ertesi gün ne yapıyor tabii ki? Bizim prens hemen gidiyor ve aşağıdan başlıyor bağırmaya. Taklidini yapıyor bu annenin. Rapunzel ben geldim uzat sarı saçlarını diyor. Çocuklar bizim Rapunzel hemen böyle prap diye uzatıyor saçlarını. Bizimkisi yukarı doğru çıkıyor. Odaya geliyor. Rapunzel şok geçiriyor tabii ki. Birden hayatında ilk defa birini gördü. Sen de kimsin? Merak etme ben prensim. Merak etme bir sorun yok. Ama nasıl geldin buraya? Anneni gördüm. O yüzden ben de onu takip ettim ve senin yanına geldim. Ama annem gelebilir. Buradan gitmen gerek hemen. Ama dur biraz sohbet edelim. Ve tabii ne oluyor? Bizimkisi sohbet etmeye başlıyorlar. O kadar güzel sohbet ediyorlar ki harika bir sohbet. Her gün bizim prens geliyor gizlice oraya çıkıyor, sohbet ediyorlar. Bazen çiçek getiriyor, bazen ona bir yiyecek götürüyor, hiç bilmediği şeyleri getiriyor. Tamam mı? Sonra bir gün prens diyor ki o kadar arada çok çok zaman geçiyor. Prens diyor ki bir gün buradan gitmek istemiyor musun sen? Gidemem diyor. Nasıl gideceğim? Merdiven yok. Bir dakika diyor. Ben sana her geldiğinde bir parça böyle bir bez getireceğim. Bu bezleri birleştirip ne yaparız? Uzun bir ip yaparız. Sen de buradan çıkabilirsin. Diyor harika bir fikir. O zaman sen her geldiğinde bana bu bezlerden getir. Böyle bir plan yapıyorlar. Ve tabii ki tembihliyor ki sakın ha ve sakın ha annene hiçbir şeyden bahsetme. Günler geçiyor, bezler uzuyor. Yakında buradan bizim Rapunzel'imiz gidecek. Bir gün anne geliyor. O yine böyle sohbet ederlerken Rapunzel'in böyle saçını tarıyor çocuklar. Tarıyor. Bizimkisi tararken şöyle bir yanlışlıkla ağzından bir laf çıkıyor tararken. Oh anne, biliyor musun prens senden daha hızlı tarıyor saçımı. Prens mi? Ne prensi? Ağzından kaçırıyor bizim Rapunzel. Prens mi geliyor buraya? Demek bana söylemedin. İnanamıyorum sana. Ben yıllardır seni burada sakladım. Kimseye göstermedim sana bir şey olmasın diye. Ve sen beni aldattın. Ve bana söylemedin. Sen görürsün günü diyor. Anne lütfen. Anne mi? Bundan sonra seni kimse göremeyecek diyor. Getir saçlarını. Ne yapıyorsun? Makas alıyorlar çocuk. Anne lütfen yapma derken çat ve Rapunzel'in o güzelim saçlarını ne yazık ki kesiyor. Rapunzel'in saçlarını kesiyor ve Rapunzel'in saçları ne yazık ki böyle bir hale
geliyor. Ve çocuklar, Rapunzel tabii ki çok üzülüyor. Tabii cadı bununla tek kalmıyor. Ne yapıyor? Alıyor onu, nereye gönderiyor? Kimse bulamasın diye bir çöle gönderiyor. Böylelikle artık onu kimse bulamayacak. Ve Rapunzel gidiyor çöle. Rapunzel çöle gidiyor. Sonra ne oluyor? Bizim tabii ki cadı bir plan yapıyor. Nasıl bir plan yapıyor? Bu prensi ele geçirecek. Prensi yok edecek. Ve hemen planı şöyle. Nasılsa bizim bir tane kesilmiş kocaman uzun bir saçımız var. Onu prens geldiğinde direkt aşağı sarkıtacak. Prensin yukarı çıkmasını sağlayacak. Prens yine ertesi gün ne yapıyor? Aşağıya geliyor ve başlıyor bağırmaya. Rapunzel, ben geldim. Uzat o altın saçlarını diyor ve birdenbire ne oluyor? Birdenbire tabii bizim cadı şöyle uzatıyor. Uzatıyor, böyle uzatıyor, tamam, uzatıyor. Bizimkisi tırmanıyor tabii bu sefer elindeki Rapunzel'in saçı böyle uzatıyor ve içeri giriyor. İçeri giriyor. Diyor. Demek sendin buraya gelen ve kızımı rahatsız eden. Özür dilerim, inanın gerçekten Rapunzel nerede? Ne yaptınız ona? Sen karışma. Sen nasıl buraya geldin? Nasıl Rapunzel'i buldun? Ama bırakın yardım edeyim. Bırakın, Rapunzel artık birileriyle görüşmeye ihtiyacı var derken çocuklar, bizim kötü cadı onu bir itiyor ve bizim zavallı prens aa diye düşüyor. Nereye? Çalıların üstüne. Bir şey oluyor mu? Hayır. Çünkü masal bu. Masal bu ya. Ta kaç metreden aşağı düştü. Hiçbir şey olmadı. Sadece ne olmuş biliyor musunuz? Gözlerine bu çalıların dikenleri batıyor. O yüzden de bizimkisi göremiyor. Kalkıyor ve bakıyor. Göremiyorum. Göremiyorum, ne yapacağım şeklinde ve başlıyor yürümeye. Yürüyor. Tabii etrafı görmüyor. Uzun bir süre ormanda yürüyor. Tabii acıkıyor, işte ağaçlardan bir şey toplayıp böyle yemeye çalışıyor falan. Bayağı görmüyor. O kadar gidiyor. Sonunda bir çöle geliyor. Çölde yürümeye başlıyor. Tabii masal bu ya. Hangi çöl bu? Tabii ki bizim Rapunzel'in olduğu çöl. Ve çocuklar, arkadaşlar, ne oluyor tabii ki? Birdenbire Rapunzel'in sesini duyuyoruz. Rapunzel kendi kendine her zaman olduğu gibi aynı şarkıyı söylüyor. Benim adım Rapunzel, yalnız yaşarım ben. Prensimi bulamadım derken birden bizim prens sesi duyuyor ve bu Rapunzel'in sesi. Rapunzel diye bağırmaya başlıyor ve Rapunzel bir bakıyor, prens inanamıyor. Prens hemen koşuyor, prensin yanına sarılıyor. Prens, inanamıyorum, nasıl buldun beni? Tabii prens her şeyi anlatıyor ona ve en önemlisi aşağı düştüğünü ve gözlerinin görmediğini anlatıyor. Bizim Rapunzel ona sarılıyor çocuklar, onu gördüğü için ve bulduğu için mutluluktan ağlamaya başlıyor. Nasıl biliyor musunuz? Mutluluk gözyaşları, biliyorsunuz herhalde. Sadece böyle üzüldüğünüz zaman gözyaşı dökmezsiniz. Mutluluk, yani çok mutlu olduğunuz zaman da gözyaşı dökersiniz. İşte bu mutluluk gözyaşlarını döküyor ve ne oluyor? Sarıldıklarında bu mutluluk gözyaşları prensin gözlerine değiyor ve bir mucize gerçekleşiyor. Mucizede tabii ki prensin gözleri açılıyor. Ve tabii sarılıyorlar. Bunlar ne yapıyorlar? Çok mutlu olarak prensin şatosunun yolunu tutuyorlar. Oraya doğru gidiyorlar. Oraya vardıklarında bir süre sonra Rapunzel'e evlenme teklif ediyor tabii ki bizim prens. Ve Rapunzel artık Prenses Rapunzel oluyor. Ve bu haftanın masalı da burada sona eriyor. Herkese merhaba. Benim adım Cinderella. Yani diğer adıyla Kül Kedisi.
bu haftaki masalı ben anlatmaya karar verdim. Çünkü masalın asıl kahramanı zaten benim. Yıllar evvel babamla birlikte yaşarken babam daha sonra yeni bir bayanla evlenmeye karar verdi ve evlendiler. En başta çok mutlulardı ve biz de mutluyduk açıkçası babam yaşarken. Çünkü 2 tane de kız kardeşi vardı. Onlar da benim üvey kardeşlerim oldular ve üvey kardeşlerimle birlikte mutlu yaşıyorduk. Fakat daha sonra ne oldu? Babam bu dünyadan gidince ben, üvey annem ve üvey kardeşlerim birlikte bu evde yaşamaya başladık. Fakat işte olan o zaman oldu. Ne oldu biliyor musunuz? Ben ne yazık ki üvey annemin söylediklerini yapmak zorunda olan zavallı bir kız konumuna geldim. Durmadan bana işte ev işlerini yaptırıyordu. Bunun dışında işte temizlik, bulaşık, ütü, her türlü işi bana yaptırıyordu. Diğer kardeşlerim ise yan gelip durmadan yatıyorlardı. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapmıyorlardı. Söyledikleri tek şey kül kedisi. Çabuk bana yemek getir. Kül kedisi, süt istiyorum. Kül kedisi neredesin? Kül kedisi, kül kedisi, kül kedisi. Peki niye bana kül kedisi diyorlar? Çünkü şu arkamda gördüğünüz şömineyi görüyor musunuz? İşte ben odam olmadığı için bu kadar büyük bir evde bana oda bulamadıkları için ben bazen üşüdüğümde kedimi alıyorum ve burada yatıyorum üşüdüğüm için. Sabah kalktığımda da bu odun ateşin yüzünden küllerden yüzüm kül içinde kalıyor. Bu yüzden de bana kül kedisi diyorlar. Sabah akşam kül kedisi gel buraya, kül kedisi git buraya, kül kedisi gel buraya. Yine de ben onları çok seviyorum. Çünkü bu hayatta başka kimsen yok. Tek üvey annem ve üvey kardeşlerim. Birazcık da üvey annemden bahsedeyim size. Üvey annem nasıl biri? Üvey annem tabii ki kardeşlerimin aynısı diyebilirim. Hatta daha beteri. Fakat ben onu da çok seviyorum. Üvey annemin 2 tane kızı var demiştim size. Kardeşlerim biri Diazabella, biri de Alexandra. Annem onları çok seviyor. Beni de çok sevdiğini söylüyor ama açıkçası çok da emin değilim. O da bütün gün aynen şu şekilde. Kül kedisi, neredesin? Çabuk buraya gel. Kül kedisi, yine bulaşıklar yıkanmamış. Bu kıyafetim nerede? Niye hala bitirmedin? Bütün gün boş boş oturuyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Ah, sana ev verdik. Burada bizle yaşamana izin verdik. Hiçbir mutluluğun yok. Hiçbir şeyden zevk almıyorsun. Hep yüzün böyle asık duruyor. Biraz gül, biraz gül. Şunu getir, bunu getir, şunu getir, bunu getir şeklinde. Günlerden bir gün başımıza neler geliyor? Size onu biraz paylaşmak istiyorum. O ülkenin bir prensi var ve prens hala kimseyle evlenmedi. Ve kral da, babası kral da artık onun evlenmesini istiyor. Çünkü kral çok yaşlı ve bu yüzden de ona diyor ki büyük bir balo yapacağım ve bu baloya bütün ülkedeki genç kızlar gelecek. Bütün ülkedeki genç kızlar derken güzel, çirkin, genç, yaşlı, fakir, zengin herkes bu baloya gelecek ve bu baloda sen bütün kızlarla dans edeceksin. Bu kızlardan birini de kendine eş olarak seçeceksin. Çünkü ben artık çok yaşlıyım. Bu ülkede seni yönetmen gerek. Sana bir prenses gerekiyor. Ve bu yüzden de bütün ülkeye bunu anons etmek için de bir ferman hazırlıyor ve her eve bu kralın adamı gidiyor ve kapıyı çalıyor. Kral 2 gün sonra kendi şatosunda büyük bir balo yapacak ve bu baloya bütün ülkenin genç kızları davetli. Eğer kızlarınız varsa o gece kralımız bütün ülkedeki kızları görmek istiyor. Fermanda burada. Fermanda yazanları size söyledim. Sizi oraya bekliyoruz diyor. Tabii ki ve oradan ayrılıyor. Bizimkiler. Alexandra Diazabella çıldırıyor. Nasıl biliyor musunuz? Nasıl mutlular inanamıyorum. Prens beni beğenecek, prens beni beğenecek, prens beni beğenecek. Anne hemen geliyor diyor ki kızlar ne yapacaksınız bilmiyorum ama ne yaparsanız yapın. İkinizden birini prens o gece beğenmeli, aşık olmalı ve prenses siz olmalısınız. Bu arada tabii ki bizim kül kedisi duyuyor bunları ve yanına geliyor. Ah, üvey anne ben de gelebilir miyim? Bir balo varmış ve ülkedeki tüm kızlar gelecekmiş. Bizimkiler tabii ki şok geçiriyor. Diazabella geliyor diyor ki annesine anne bu gelmeyecek değil mi? Bunun ne işi var orada? Biz rezil eder. Kıyafet de yok zaten. Sakın ha. Anne diyor ki ona siz sakin olun ben halledeceğim. Ve yanına gidiyor ve diyor ki ona
Kül kedisi, tabii ki gelebilirsin. Ülkedeki bütün kızlar davetli. Sadece işlerini bitirmen gerekiyor diyor. Bizimkisi çok mutlu. Hemen odaya gidiyor. Acaba ne elbise seçeceğim diye. Hemen gidiyor elbise bakmaya, annesinden kalan hangi elbiseler var diye. Bu arada bizim kızlar tabii ki annenin yanına geliyorlar. Anne, ne diyorsun sen? Ne demek, baloya gelecek mi bizle? Kızlar, tabii ki baloya gelmeyecek mi diyorsunuz siz? Şaka mı yapıyorsunuz? Ben ona öyle bir iş vereceğim. Öyle bir iş vereceğim ki baloya gelme şansı olmayacak. Zaten çok yorgun olacak diyor. Ve tabii ki bizimkiler ne yapıyorlar? Alışverişe gidiyorlar. Alışverişe gidiyorlar. Ve en güzel kıyafetleri alıyorlar. Kendilerine güzel, çünkü kızlarımız zaten çok da çirkin kızlar. Ama kendilerini çok güzel sanıyorlar. Ve Diazabella en başta böyle bir kıyafet alıyor kendine. Böyle bir elbise böyle giyiyor. Ve odasına gidiyor, hemen bakıyor aynada kendine. Ay, çok güzelim. Prens bayılacak bana. Harikayım, süperim. Ah, İnşallah beni seçer. Anas, ay Alexandra'yı seçmesin de en güzel ben olacağım. Kül kedisi, bana yardım et bakayım, şu odamı topla. Tabii bu arada kül kedisine laf geçirmeden de olmuyor, biliyorsunuz gibi. Bu arada bizim diğer kızımız ne yapıyor? Diğer kızımız Alexandra da kendine çok korkunç renkte bir elbise almış. O da gitmiş böyle alışverişte çok güzel olacağım diye turuncu renkte, böyle portakal rengi bir elbise almış. O da giymiş, tabii ki arkasını kapatması için kül kedisini çağırıyor. Kül kedisi, neredesin? Hadi gel, şu arkamı yap bakayım. Yardım et bana, bir bardak da su getir. Ay, çok güzel olacağım. Harika, en güzel renk elbiseyi ben aldım zaten. Harika. Hemen saçımdaki tokaları da takalım. Gel bakayım, yardım et bana. Ay, bakayım nasılım? Süper. Harika oldum. Gel bakayım, arkamı yap. Prens beni çok beğenecek. Diazabella'yı asla beğenmeyecek. En güzel ben olacağım. Kesin beni beğenmesi gerekiyor. En güzel parfümümden de sıkayım. Güzel kokayım, artık hazırım bu gece için. Prens beni bekleyecek. Ay, anne biz hazırız. Derken bizim bu Alexandra ne yapıyor biliyor musunuz? Birdenbire içeri gidiyor. İçeri gittiğine bir bakıyor. Bir elbise. Bir beyaz bir elbise. Meğerse kül kedisi bütün işlerini bitirmiş ve plan yapıyor bizle gelmek için. Ben ona gösteririm şimdi. Ne yapsam? Bu elbisenin buradan gitmesi gerekiyor. Vişne suyu. Hemen bir bardak vişne suyu alır ve yere düşürür. O sırada bir ses gelir. Şak ve bir cam kırılma sesi. Bizim kül kedisi bağırır. Alexandra, bir şey mi oldu? Yardıma geleyim mi? Hayır, hiç gerek yok. Sen zaten çok yorgunsun. Hem hazırlanman gerekli. Ben yaparım. Sen hiç merak etme. Ben siliyorum yerleri der. Ve Alexandra ne yapar biliyor musunuz? Elbiseyle vişneye suyu dökülmüş olan yerleri siler. Ve aynen elbise yerine koyar. Bizim kül kedisi gelir, bir bakar. Bu ne? İnanamıyorum, elbisem. O senin elbisen miydi kül kedisi? Ay, çok özür dilerim, ben de sana yardım etmek istemiştim. Yere vişne suyu dökülünce onu bir bez parçası sandım. Onunla sildim. Çok özür dilerim, kusura bakma der. Bizimkisi tabii nasıl üzülür kül kedisi, çocuklar. Elbisesi yok ve nasıl gidecek, ve tabii gidemeyecek. Ama sen nasıl gideceksin? Önemli değil. Gitmesem de olur. Zaten çok yorgunum. Siz gidin benim için. Ve orada eğlenin ve dans edin der ve üzülerek ne yapar? Tabii ki onlara bay bay der ve anne ve iki kız oradan gider, ayrılırlar. Bizimkisi de ne yapar? Şöminenin yanına gelir ve ağlamaya başlar. Ve iyilik perisi birdenbire gelir. Merhaba kül kedisi. Neden ağlıyorsun? Sesini duydum, çok üzüldüm. Hemen yanına geldim. Ne oldu? Hayrola? Ne ihtiyacı var? Sana nasıl yardım edebilirim? Der. Ve bizim kül kedisi başlar anlatmaya. Ben bu gece bir baloya gidecektim ama ne yazık ki elbisem yok. İlk defa bir prensle tanışacaktım, onunla dans edecektim. İnsanları görecektim ama ne yazık ki gidemiyorum. Bizim hemen iyiliklerimiz der ki, istediğin buysa hemen senin için gerçekleştirebilirim. Bak, elimde sihirli değneğim var. Peki, bu baloya gitmen için önce sana ne gerekiyor bir bakalım. Bir araba, bir elbise, ve arabayı kullanacak
kişiler. Şimdi senden isteğim şu. Hemen bahçeye gidiyorsun. Bana böyle turuncu renkte kocaman bir sebze getiriyorsun. Hangi sebze olabilir? Bal kabağı. Evet çocuklar, bal kabağı. Evet, bal kabağı geldiğine göre ona göre hemen sihirli kelimemizi kullanalım. Bibidi babidu bibidi babidu bibidi babidu bu. İnanamıyorum. Balkabağı bir arabaya dönüştü. Harika görünüyor. Peki bizim başka neye ihtiyacımız var? Tabii arabayı kullanacak kişilere ihtiyacımız var. Ata ihtiyacımız var. Senin kedin var değil mi? Bak orada 2 tane fare var. Hemen yakalatalım. Evet, süpersin. Fareler de geldi. O zaman fareler için hangi kelimeyi kullanacağım? Bibidi babidu bibidi babidu bibidi babidu bu. İnanamıyorum. 2 tane sihirli at oldu fareler. Harika. İnanamıyorum. Atlarımız da hazır. O zaman ne kaldı? Araba hazır. At hazır. Bir dakika. O zaman senin kedini de bu atları sürecek sürücü yapmak zorundayım. Kedi lütfen kaçma. Bibidi babidi bu. Artık her şeyimiz hazır. Evet ama ne eksiğimiz kaldı diye düşünüyorum. Ne eksiğimiz var, ne eksiğimiz var? İnanamıyorum. Sana bir elbise gerekli. Şimdi sana nasıl bir elbise yapsak? Kırmızı mı olsun, mavi mi olsun, yeşil mi olsun, sarı mı olsun? Acaba hangi renk olsun? Hadi bakalım düşünün. Acaba kül kedisinin kıyafeti hangi renkti? Sizler biliyorsunuzdur. Evet, tabii ki biliyor olmanız gerekli. Kül kedisinin kıyafeti mavi, değil mi? Mavi. Evet, o zaman şimdi ne vakti? Bibidi babidu diyecek ve bizim kül kedisi harika bir kostüm ve saça sahip olacak. O zaman hemen desin. Bibidi babidu bibidi babidu bibidi babidu bu. Merhaba. İşte inanamıyorum. Harika oldum. Muhteşem görünüyorum. Harika. Artık hazırım, gidebilirim. Bir saniye ama ben bir dakika dans etmeyi bilmiyorum. Ben nasıl dans edeceğim? Merak etme. Merak etme kül kedisi. Sana bu sihirli ayakkabıyı veriyorum. Camdan yapılmış bir ayakkabı bu. Eğer bunu giyersen harika dans edebilirsin. Ama bu ayakkabının bir sırrı var. Saat 12 olduğunda ayakkabı bütün bu sihirler yok olacak. O yüzden saat tam 12'de evde olmasın. Tamam mı? Bunu unutma. Saat tam 12'de. Peki, tamam. Çok teşekkür ederim iyilik perisi. O zaman artık gideyim ben. Evet git. Unutma. Saat tam 12'de. Ve bizim kül kedisi arabayla yola doğru çıkar. Nereye doğru? Tabii ki Prensin şatosuna. Prensin şatosuna gidiyor ve içeri giriyor. İçeri girdiğinde tabii ki bütün gözler ona çevriliyor. O kadar güzel ve o kadar büyüleyici ve kimse onu tanımıyor. Nereden geldi diye herkes düşünürken birden içeri giriyor ve böyle etrafa bakıyor, böyle utangaç bir şekilde yürüyor. Prens onu görünce tabii ki olanlar oluyor. Ne oluyor? Prens dans ettiği kişiyi bırakıyor ve hemen bizim kimin yanına geliyor? Kül kedisinin yanına geliyor ve onunla dans etmek istediğini söylüyor. Başlıyorlar dans etmeye. Dans ediyorlar, dans ediyorlar, dans ediyorlar. Dans ediyorlar ve hangi dans ediyorlar? Bu sırada tabii ki o sıralar vals meşhurmuş. Çok güzel bir vals var. Valste başlıyorlar dans etmeye. Hangi vals? Belki hatırlarsınız. Dın 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 dararararam, pam 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 barararam. Bakayım bu valsin kimin tarafından yazıldığını bilen var mı acaba? Kim yazdı bunu biliyor musunuz? Çok ünlü bir besteci. Belki biliyorsunuzdur. Hemen o zaman sizle paylaşıyorum. Bunu yazan kim? Strauss. Çok ünlü bir besteci ve bir sürü valsleri var biliyor musunuz? Dünyada en çok valsleri olanlardan, vals yazmış olan bestecilerden bir tanesi. Peki sonra ne oluyor? Hemen Prens ne yapıyor? Bizim kül kedisini dışarı çıkarıyor. Sohbet etmek için biraz sohbet ediyorlar. Sohbet ediyorlar, sohbet ediyorlar. Tamam.
işte sen kimsin diyor. Bizimkisi tabii pek gerçekleri söyleyemiyor ama yine de işte ben uzakta yaşıyorum. Kardeşlerim var, üvey annem, üvey kardeşlerim var falan diyor. Bunlar bayağı sohbet ediyorlar. Ama bu sırada tabii ne oluyor? O kadar güzel sohbet ediyorlar ki farkında değiller saatin kaç olduğunu. Hiç farkında değiller ve tabii olanlar oluyor. Birdenbire bir ses başlıyor gelmeye. Nasıl bir ses? Tahmin edin. Sesimiz nasıl? Aynen bunun gibi bir ses. Ve benim gitmem gerek diyor. Benim gitmem gerek diyor ve bizimkisi nasıl biliyor musunuz? Koşuyor. Prens arkasından bağırıyor. Nereye gidiyorsun? Daha ismini bile bilmiyorum senin. Lütfen dur diyor. Hayır gitmem gerek. Saat 12 oldu gitmem gerek ama ismini bilmiyorum derken bizim kül kedisi merdivenlerden koşuyor. Koşarken bir tane ayakkabısının tekini düşürüyor ve gidiyor hızla çünkü her şey yok olacak. Bizim prens hemen alıyor bunu eline. Adını bilmiyorum ama ayakkabının bir tanesi bende. Ben de seni nasıl bulacağımı biliyorum. Yarından itibaren tüm evleri gezip bu ayakkabıyı giydireceğim. Bütün ülkede yaşayan tüm kızların ayağına. Bir tanesinin ayağına uyacaktır. Ve işte ben de prensesimi o zaman bulacağım diyor ve bu ayakkabıyı yanına alıyor. Tabii bu arada bizim kül kedisine ne oluyor? Kül kedisi o telaşla arabaya biniyor, gidiyor derken yarı yolda tabii ki neler oluyor? Eve gelene kadar işte saç gidiyor, elbiseler gidiyor, balkabağı kendi haline geliyor, artık araba olmuyor ve gizlice hemen eve giriyor. Tabii bu arada parti bitiyor bu balo, herkes eve dönüyorlar ve bizimkisi hiçbir şey hemen giyiniyor böyle değişiyor tamam mı? Ve ne yapıyor? Üvey annesi ve kardeşleri bilmiyorlar zaten gizlice çıktığını. Hemen oraya gidiyor, sanki hiçbir şey olmamış gibi onların geri gelmesini bekliyor. Ve akşam geri geliyorlar tabii ki ve geri geldiklerinde de onun evde böyle yine şöminenin başında yattığını görüyorlar ve hiçbir şey demeden ümit ediyorlar ki ertesi gün tabii ki prens gelecek ve ayakkabıları giydiklerinde büyük ihtimal ayakkabılardan biri onların olacak. Ve ertesi sabah olacak ve prens gelecek tabii ki. Prens gelecek. Bütün ülkedeki kızlara bu ayakkabıyı giydirecek. Herkes çok heyecanlı. Anne sabahleyin geliyor üvey kardeşleri diyor ki kızlar bak Alexandra bak Isabella bu ayakkabı ne olsa olsun ikinizden birinin ayağına sığması gerekiyor. İkinizden biri prensle evlenmeli tamam mı? Anne benim ayağım 35 benim de 40 bu ayakkabı 38'miş. Beni ilgilendirmiyor. İkinizden biri bu ayakkabıyı giyecek diyor. Neyse çocuklar kapı çalıyor. Arada bizim kül kedisi bunları duyuyor ve içeride ama utanıyor da bu arada yani hiç çünkü çıktığını bilmiyorlar. Neyse kapı çalıyor böyle ve bizim prens geliyor ve diyor ki işte biz biliyorsunuz dün geceki baloyla ilgili bir ayakkabımız var ve ülkedeki bütün kızlar bu ayakkabıları giyecek diye Isabella diyor ki ilk ben giyeyim. Anne ben giyeceğim diyor. Çocuklar ayakkabıyı ayağına giyiyor. Ayakkabı bakın Isabella şöyle ayakkabı dışarıda kalıyor. Nasıl biliyor musun? Sığmıyor. Sokmaya çalışıyor. Prens diyor ki hanımefendi sizin ayağınız bayağı büyük. Bu ayakkabı size küçük. Hayır canım çok iyi falan diyor. Yok diyor hanımefendi. Diyor hadi. Anne diyor ki hadi Alexandra senin ayağına girsin. Bu kesin benim ayağıma. Zaten prense ben dün gece dans etmişim diyor. O giyiyor ayağına. Onun da ayağı 35 bu kadarcık. Giyiyor. Çocuk bakın tam oldu ayağıma çok güzel harika derken çocuklar küt diye bir düşüyor. Tabii bunlar başlıyor prens gülmeye falan. Ayağına bu kadar büyük çünkü. Hanımefendi size de olmalı diyor. Peki prens diyor ki bu evde başka bir genç kız var mı? Hayır başka genç kız yok. Artık gidebilirsiniz dediklerinde içeriden bir ses geliyor böyle. Bu ses ne? Meğerse bizim kül kedisi hani utanıyor gelmeye ama süpürgesini yere düşürüyor. Orada biri mi var diyor prens. Ben varım. Lütfen siz de gelir misiniz? Ayakkabıyı siz de giymeniz gerek diyor. Bizimkiler böyle bakıyor. Aman o ayakkabıyı giymesine gerek yok. O bütün gece evdeydi. Baloya bile gelmedi. Olamaz falan. Bizimkiler aynen bu şekilde. Neyse çocuklar bizim kül kedisinin ayakkabıyı bir giyiyor. Tabii ki ayakkabı tam ayağına oturuyor. Prens şok. Sen miydin? Dün geceki kız sen miydin? Evet diyor. Adın ne kül kedisi? Evet diyor prensim bendim ama ben
söylemek istemedim, söyleyemedim ve oradan kaçmak zorundaydım diyor. Prens diyor işte prensesimi buldum. Bundan daha güzel bir şey var mı? Bütün ülke ilan edilsin. Prensesimi buldum diyor ve tabii ki orada ona evlenme teklif ediyor. Kül kedisi Cinderella tabii ki zaten prense aşık oldu dün gece. Tabii ki kabul ediyor. Ve onlar büyük bir törenle evleniyorlar ve kül kedisi prenses oluyor tabii ki. Peki bu arada bizim kötü üvey anne ve kardeşlerimize ne oluyor? Tabii ki onlar şok geçiriyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Evdeki kız prenses oldu ve hiç sevmedikleri, kötü davrandıkları üvey kardeşleri. Ve kül kedisi onların evine gidiyor ve diyor ki onlara bu ev sizin olabilir. Ben sizi affediyorum. İnsanlar hata yapabilir. Siz biraz hırsınıza yenildiniz ama hiç önemli değil. Hayatta her şeyden ders almak gerekti. Bence bu da sizin dersiniz. Ben sizi hala seviyorum ve sizi görmek istiyorum. Eğer siz de beni görmek isterseniz hem saraya gelebilirsiniz. Ben de arada sırada sizi ziyarete gelirim. Ayrıca size ben kendi gönlümden isteyerek her ay destek yapmak istiyorum. Lütfen bunu da kabul edin diyor. Tabii bizimkiler kızarıyor, bozarıyor. Düşünebiliyor musunuz neler yaptılar bizim kül kedisine ama kül kedisi onlara nasıl güzel bir davranışta bulundu. Ve çok teşekkür ediyorlar, birbirlerine sarılıyorlar, küs kalmıyorlar. Ve en sonunda tabii ki ne oluyor? Mutlu sona eriyoruz. Bizim prensle kül kedisi yıllarca mutlu yaşıyorlar. Ve bu haftanın masalında tabii ki sonuna geliyoruz. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde uzak bir ülkede bir denizin altında büyük bir deniz krallığı varmış. Bu deniz krallığını yöneten Kral Triton ve onun tam 7 tane kızı varmış. Bu kızlardan bir tanesi de tabii ki bizim küçük deniz kızımızmış. Küçük deniz kızı ablaların arasında en küçük olanmış, sadece 16 yaşındaymış. Ve deniz kızımız çok ama çok güzel bir kızmış. Demin de dediğim gibi kardeşleri içinde en küçük olan adımız sadece 16 yaşındaymış. İnanılmaz güzel bir sesi varmış. Her zaman denizin altında, bu krallıkta konserler verirmiş, biliyor musunuz? Herkes de sesine hayranmış. Ama bizim bu deniz kızının en büyük isteği ise neymiş tabii? Ablaları gibi büyümek, bu tarz bir taca sahip olmak ve ayrıca da tabii ki yukarı çıkmak, yukarıdaki etrafı seyretmek, karayı görmek, insanlarla tanışmak ve bunun gibi hayalleri varmış. Fakat 20 yaşına gelmediği için ve farklı bir taca sahip olduğu için ne yazık ki babası gitmesine, yukarı çıkmasına izin vermiyormuş. Fakat bizim Ariel bu konuda çok meraklıymış. En çok sevdiği şey yukarıya çıkmakmış. Günlerden bir gün yine dayanamamış ve ne yapmış? En yakın arkadaşı Founder'dan destek istemiş ve yukarı doğru çıkmak istemiş. Babasından gizli olarak balinanın yardımıyla yukarı doğru yüzmüş ve yukarı çıkmış. Çıktığında burada gördüğünüz gibi bir karaya gelmiş ve karanın üstünde oturmuş, etrafı seyretmiş. Ah, ne kadar güzel burası. İlk defa çıkıyorum. Ablalarım söylediği gibi gerçekten çok güzelmiş. Keşke insanları da görebilsem. Ah, orada bir gemi var. Gemide insanlar var deyip karanın üstünde başlamış onu seyretmeye. Meğerse bu karanın üstünde kim varmış diye sorarsanız burada yaşayan bir krallık var tabii ki. Bir kralın oğlu var. Onun adı kim? Prens Eric. Prens Eric evlilik yaşına gelmiş ve babası onun için bir gemide bir parti düzenlemiş. İşte ülkenin bir sürü yerlerinden prensesler gelmiş. Ve bizim Prens Eric ise hiç böyle bir niyeti yokmuş. Bu arada hiç de böyle bir şey istemiyormuş. Fakat sadece babasını kırmamak için böyle bir şey evet demiş. Bu arada Prens Eric nasıl biri? Prens Eric müzik bir aleti çalmayı seviyor. Hangi aleti? Bir flüt. Flüt çalmaya bayılıyor. Ve o kadar sıkılmış ki orada çocuklar böyle geminin kenarına doğru gitmiş ve almış eline flütüne başlamış çalmaya. Çalmış. Çalmış derken kimi görmüş tabii ki? Bizim güzeller güzeli deniz kızını görmez mi? Orada ona aşık olmuş. Daha doğrusu sesine aşık olmuş. Çünkü bizim deniz kızı bu flüt sesini duyunca dayanamamış. Başlamış şarkı söylemeye. La 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 la. Ve bizimkisi gördüğü anda Prens Eric onun sesine ve kendisine aşık olmuş.
Hey dur bekle derken bizim deniz kızı ortadan hemen yok olmuş. Nereye? Hemen aşağı denize inmiş. Kimseye çünkü görünmemesi gerekiyormuş zaten. Gizli olarak gelmiş buraya. Neyse çocuklar ve aşağılara iniyor. Tamam mı? Bizim tabii Prens Erik arıyor onu ama nerede hiçbir yerde bulamıyor. Ne yapsın? Anlam veremiyor ve içeri giriyor. Bu arada çocuklar tabii farklı bir şeyler daha oluyor. Ne oluyor? Bizim bu Treton yani babanın bir kız kardeşi var. Onun adı da Ursula. Bu su cadısı ve kötü ve çok kötü olduğu için de daha evvel bu krallıktan atılmış bu. Krallıktan atıldığı için de ne olmuş? Farklı bir yerde yaşıyor ve ondan intikam almak için de Ariel'i kullanmak istiyor. Hemen aklına bir fikir geliyor tabii ki. Diyor işte tam zamanı, intikam almanın tam zamanı. Ariel bu insana yani Prens Erik'e aşık olursa işte o zaman her şey harika olacak diyor ve bir planlar yapıyor. Ne yapıyor tabii ki? Birdenbire su cadısı olduğu için işte sesler duyuluyor gökyüzünde, şimşekler, yağmurlar, hava o kadar harika ve güzeldi ki birdenbire hava bozmaya başlıyor. Ve tabii ki dalgalarla falan derken ne oluyor çocuklar? Birdenbire böyle kıyamet kopuyor, dalgalar, gemi birdenbire batmaya başlıyor. Prens Erik böyle arkamda gördüğünüz gibi atlıyor denize. Başlıyor dalmaya, dalıyor. Dibe doğru giderken bizim Ariel dayanamıyor, hemen arkasından gidiyor. Önce flütünü görüyor, alıyor. Daha sonra da bizim Prens Erik'in hayatını kurtarıyor her şeye rağmen. Alıyor onu, nereye götürüyor? Hemen sahile çıkıyor. Böyle gördüğünüz gibi kralın bir sahibi var ve oraya çıkarıyor. Biz oraya çıkarıyor, yanına gidiyor. Ah, diyor, lütfen yaşa, lütfen uyan prens, lütfen. Ah, diyor ne kadar yakışıklı. Arada tabii kalbi diyor. Tamam mı? Neyse bizim prens orada daha tabii ki şokun etkisiyle daha uyanamadı. Ama o sırada ne oluyor? Birdenbire kral ve adamları sesi duyuyorlar ve olayları görüyorlar. Sahile gelmezler mi? Ne yapıyor? Ariel hemen suya atlıyor ve oradan kaçıyor kimse görmesin diye. Neyse bizim bu prens uyanıyor Erik. Prens Erik uyanıyor. Uyandığında diyor ki neredeyim ben? O deniz kızı nerede? Hayatımı kurtardı. Ona diyorlar ki ne deniz kızı? Deniz kızı falan yok. Evet diyor sesi harikaydı. Yok öyle bir şey diyorlar. Diyor ki rüya mı gördüm falan ama beni o kurtardı derken onu götürüyorlar. Hani belki bir şey olmuştur ve hatırlamıyor, yanlış hatırlıyor diye düşünüp onu saraya geri götürüyorlar. Bu arada tabii ki neler oluyor? Tabii ki neler olacak? Bizim Ariel eve geldiğinde babası bu durumdan haberdar mı? Tabii ki haberdar. Babası hemen onu yanına çağırıyor. Çok kızgın. Çünkü zaten çıkması yasaktı. 20 yaşına gelmeden yukarı çıkmaması gerekiyordu suyun üstüne. Kimseyi dinlemedi, gizlice planlar yaptı. Bir de bir insanla tanıştı. Ona zarar verebilirdi. Baba hemen tabii ki çok kızgın Ariel'i çağırıyor ve Ariel'e diyor ki Ariel, kızım sen nasıl böyle bir davranışta bulunursun? Ben sana kaç kere dedim 20 yaşına gelmeden, tacını takmadan asla su yüzüne çıkmaman gerekiyordu. İnsanlar kötü Ariel. Sen beni dinlemedin. İnsanlar doğaya zarar veriyorlar. Sulara, denizlere zarar veriyorlar. Balıkları avlıyorlar. Balıkların neslini tüketiyorlar. Yumurtlama dönemlerinde onları yakalıyorlar ve daha sonra da ne oluyor tabii? Balıklar çoğalmıyor. Denizleri kirletiyorlar, çöp atıyorlar, poşet atıyorlar. Yani bize zarar veriyorlar canlılara. Sen onlarla arkadaşlık edemezsin. Ve sen daha çok küçüksün. Benim sözümü nasıl dinlemezsin deyince Ariel çok üzülüyor. Bir daha asla buradan ayrılmayacaksın diyor. Tabii Ariel çok üzgün. Ne yapsın canım benim? Gidiyor odasına ağlamakta. Çünkü çok kalbi böyle pırpıratıyor. Prensi gördü, insanlar ilk defa gördü. Prense aşık oldu. Neyse çocuklar böyle düşünüyor. Ne yapabilirim diye o sırada aklına bir fikir geliyor. Tabii bütün bunları planlayan kimdi bildiğiniz gibi bizim kötü su cadısı. Yani Ursula teyze. Diyor, Ursula teyzenin özel sihirleri, büyüleri var. Ben diyor ona gideyim belki bana yardım eder. Ursula da zaten bunu bekliyor. Gelmesini bekliyor. Neyse çocuklar bizimkisi hemen Ursula'ya doğru yola çıkıyor. Ursula'nın özel su mağarasına gidiyor. Ursula'nın mağarasında bir mağara. Neyse mağara geliyor Ursula'yla. Gelecek yanına ve ona tabii ki istediklerini söyleyecek. Diyor ki Ursula, hoş geldin Ariel, tatlı yeğenim benim. Hoş geldin, ben de seni bekliyordum. Ne için geldiğimi biliyor musun? Tabii ki biliyorum, bilmez olur muyum?
Prens Erik değil mi? Bir insan olmak istiyorsun. Evet, evet. Bir insan olmak istiyorum. O zaman insan olabilmen için bazı şeyleri yerine getirmen gerek. Eğer dediklerimi yaparsan seni bir insan haline getirebilirim ve sen de yukarı çıkıp Prens Erik'le tanışabilir ve bol bol vakit geçirebilirsin der. Peki der, ne yapmam gerek? Şimdi sana bir iksir hazırlayacağım. Bu iksiri içtiğinde bir insan olacaksın. Senin de ayakların olacak. Ama bu iksirin ömrü sadece 3 gün. 3 gün içinde Prens Erik'i kendine aşık etmen gerek, yoksa tekrar bir deniz kızı olacaksın. Tüm sihir yok olacak. Ve bunun karşılığında da senden ne istiyorum? Sesini. Sesimi mi? Evet, sesini. Sesini bana hediye edeceksin. O güzel sesini bana hediye edeceksin der. Tabii ki Ariel ne yapacağını bilmez ama o kadar istiyor ki bir insan olup Prens Erik'le birlikte olmak. O yüzden bunu kabul eder ve iksiri alıp içer. Ve aynen dediği gibi birdenbire ne olur? Ariel'in işte önce ayakları, sonra saçı, sonra kıyafetleri ve bir sürü şey değişmeye başlar ve artık ayakları vardır. Hemen yüzerek nereye gider? Tabii ki deniz kıyısına. Sarayın olduğu yere bu Prens Erik'i görecektir ve Prens Erik'in yanına gidecek. Çok çok heyecanlı. En başta böyle yürümeye çalışıyor. Tamam mı? Yürüyemiyor çünkü ayakları yok. Beraber hiç yürümemişti. Neyse, arkasından orada şöyle bir bez parçası gibi bir şey buluyor. Çünkü artık ayakları da yok böyle kıyafeti. O yüzden şöyle hemen üstüne böyle geçiriyor bez parçasını. Tamam mı? Ve çocuklar hemen nereye geliyor? Deniz kenarında. İşte o sırada Prens Erik şansa balkondan bakıyormuş. Tamam mı? Balkondan bakıyormuş. Bizim Ariel'i görüyor. O kız diyor, bu deniz kızı, hemen koşuyor yanına geliyor ve Ariel'e diyor ki, inanamıyorum, sen benim gördüğüm deniz kızısın, harika sesi olan diyor. Sen olsun değil mi diyor. Ariel böyle çocuklar. Konuşamıyor. Cevap versene bana diyor Prens. Ne? Çünkü niye konuşamıyor? Su çatısı sesini aldı. Konuşamıyor, hiçbir şey diyemiyor. Prens Erik diyor ki, sendin değil mi diyor. Bu arada bizim tabii ki Ariel yanında flütü getirdi. Tamam mı? Flütü veriyor ona. Ama her şekilde anlamıyor Erik. Yani o kızın, çünkü diyor ki ona, sen olamazsın. Çünkü onun harika bir sesi vardı. Ben onu görmeden evvel onun sesine hayran oldum. Sesine aşık oldum. Bizimkisi tabii çok üzülüyor. Yani ne yapacağını bilemiyor, anlatamıyor da. Ama prens ona acıyor ve diyor ki, gel saraya, sen de bizle yaşa. Bir süre en azından bizle yaşarsan, belli ki burada tek başınasın, sana yardım edecek kimse yok, bizle yaşayabilirsin. Bizimki de onu ikna edebilirim düşüncesiyle, 3 günü var ya diye düşünüyor. Hemen onunla birlikte nereye geliyor? Saraya. Saraya geliyor. Saray harika bir yer, böyle gördüğünüz gibi. Sarayda günlerini geçirmeye çalışıyor. Prens Erik'le hep böyle sohbet etmeye çalışıyor. Ellerle tabii ki, çünkü sohbet edemiyor. Fakat ne yazık ki zaman çok hızlı geçiyor. 2 gün bitti, son gün kaldı. Ve son gün ne oluyor biliyor musunuz? Prens Erik evlenecek. Bir tane prensesle babası onu evlendirecek. Bizim Ariel nasıl üzgün, nasıl üzgün, anlatamam. Anlatamıyor kendine o olduğunu, çünkü sesi yok. Neyse çocuklar, çok üzgün. O artık son gün oluyor. Yine böyle gemide büyük bir parti var. Herkes gidiyor. Ariel üzgün. Deniz kenarına gidiyor. Ne yapacağını bilmiyor. Derken ne oluyor biliyor musunuz? Babası ve kız kardeşleri bu durumdan haberdar oluyorlar ve geliyorlar birden denizden. Böyle çıkıyorlar ve yanına geliyorlar ve ona diyorlar ki, babası diyor ki, Ariel, yaptığın yanlıştı. Benden izin almadan, benden gizli olarak bütün bu yaptığın her şey yanlıştı. Ama bu bir aşk. Bu bir kalp çarpıntısı. Yani bazen insanlar duyguların önüne geçemiyor. Evet, hata yaptın ama ben seni affediyorum. Madem ki bu kadar çok istiyorsun insan olmak ve Prens Erik'le birlikte olmak, o zaman olacaksın. İşte asamı yanımda getirdim. Bu denizlerin asası. Bu asayla sana sesini geri veriyorum diyor ve çocuklar, bizim tabii ki Ariel'in sesi hemen kendine geliyor. Ne yapıyor? Yine Founder ve arkadaşlarıyla birlikte gemiye doğru yola çıkıyor. Çünkü durdurması gerekiyor her şeyi. Ve gemiye doğru geliyor. O sırada
uzaktan başlıyor şarkı söylemeye. La 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 derken Prens Erik bunu duymaz mı? Bu ses, işte bu ses, bu deniz kızının sesi diyor. Bir bakıyor çocuklar, deniz kızı orada, hemen atlıyor o da ve onun yanına hemen kayalıkların oraya doğru gidiyor. İnanamıyorum sensin, evet benim diyor deniz kızı. Ariel ona bütün olanları anlatıyor, başından geçenleri. Aslında bir deniz kızı olduğunu, bir sihirle artık bir insana dönüştüğünü söylüyor. Ve bir sürü arkadaşlık ediyorlar. Ve babası Kral Triton da onlara şöyle bir öğüt veriyor. Sizin birlikte olmanıza ve ileride evlenmenize izin veriyorum. Tek bir şartım var. Siz bu dünyayı koruyacaksınız. Hem sudaki canlıları, hem karadaki canlıları, hem insanları, hem hayvanları size güveniyorum. Bundan sonra doğaya, çevreye, her şeye iyi davranacağınıza inanıyorum. Bu yüzden de senin onunla birlikte bu sarayda kalmana izin veriyorum diyor. Tabii ki Ariel çok seviniyor. Bizim Prens Erik'le küçük deniz kızı Ariel bir süre sonra tabii evleniyorlar ve babasına verdiği sözü gerçekleştiriyorlar. Tüm canlıları ve doğayı, denizleri, hayvanları koruyorlar ve bu masalın da sonuna geliyoruz. Evet, haftaya yeni bir masalda görüşmek üzere. Eğer beğendiyseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.